Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla şahane bir börek tarifi vermek istiyorum. Günün her saatinde yemelere doyamayacağınız nefis bir tariftir. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. Tarifimize ilk olarak sebzelerimizi doğrayarak başlayalım. 2 adet etli köy biberi yıkanarak çekirdek kısımları ayrılır ve ince şeritler halinde kesilir. Daha sonra ince küp halinde biber ince ince doğranır. Doğradığımız biberleri uygun bir tavaya alalım. Bir adet kuru soğanı ince küp halinde doğrayalım ve biberlerin üzerine alalım. Çok az yağ ile biberleri sotelemeye bırakalım. Dereotu da ince olacak şekilde doğrayalım. Evet, ara ara biber ve soğanları karıştıralım. Üzerine bir kapak kapatalım. Yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Hamuru için uygun bir kaba 1 su bardağı dolusu un, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı soğuk su alınır ve pürüzsüz olana kadar karıştırılır bütün malzemeler. Doğradığımız dereotunu içine alalım ve tekrardan karıştıralım. Biber ve soğanları ayrı bir kapta soğutmaya bırakalım. Soğumuş olan biber ve soğanların üzerine 2 adet yumurta kıralım. Biraz da damak tadınıza göre kırmızı pul biber ekleyebilirsiniz. Karıştıralım. Diğer hamurun içine alalım ve pürüzsüz olana kadar tekrardan karıştıralım. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Çok lezzetli bir hamur. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Uygun bir tavayı önceden ısıtalım. Bir peçete yardımıyla çok az yağ dökerek yağlayalım tavayı. Harcımızdan 2 kepçe olacak şekilde dökerek tavaya yayalım. Evet, arkalı önlü olacak şekilde ters çevirerek pişirmeye devam edelim. Diğer tarafta piştiğine emin olduğumuzda yufkanın yarısına kadar ince rendelenmiş kaşar peyniri koyalım ve ikiye katlayalım. Arkalı önlü olacak şekilde kaşar eriyene kadar pişirelim. Evet, pişen böreğimizi servis tabağına alalım.
Tekrardan tavamızı az bir şekilde yağlayalım ve harçtan 2 kepçe olacak şekilde dökerek yayalım. Ve arkalı önlü olacak şekilde pişirelim. Evet, benimki biraz yırtıldı ama tekrardan yapıştırdım, sorun değil. Elinizle çevirirseniz yırtılmalar olmaz. Evet, yarıya kadar tekrardan kaşar peyniri koyup katlayalım. Dilerseniz salam, sosis, sucuk da koyabilirsiniz. Ben sadece kaşar koymak istedim. Ve arkalı önlü olacak şekilde böreğimizi pişirmeye devam edelim. Servis tabağına alalım ve aynı yöntemle hamurumuzu tavamıza dökerek pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Canınız börek istediğinde kısa sürede hazırlayabileceğiniz şahane bir börek tarifidir. Sizler de yaparak tadınıza bakmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli gerçekten. Evet, son hamurumu da tavama döküyorum. Arkalı önlü pişirdikten sonra arasına kaşar peyniri koyarak katlıyorum. Ve tekrardan kaşar eriyene kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet, servis tabağına alarak İkrama hazır artık. Sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.